Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu içeriğimde sizlere ilişkilerdeki iletişim sorunlarından ve çözüm yollarından bahsedeceğim. İçeriğimize geçmeden önce eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İnsanların birçoğu kendisine en uygun eşi bularak mutlu bir evlilik hayatı geçirmek ister. Sevilen, sayılan bir eş ile geçirilen bir ömür belki de en çok hayali kurulan durumların başında gelmektedir. Eğer sen de ilişkindeki iletişim sorunlarını artık çözmek istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Eşinizle ya da sevgilinizle ilk tanıştığınız zamanı hayal etmenizi istiyorum. Onu ilk tanıdığınız zamanlarda kalbiniz yerinden çıkacakmış ya da içinizde kelebekler uçuşuyormuş gibi hisler yaşıyorsunuz. Ondan başka bir şey düşünemez ve ondan başka kimseyi göremez hale geliyorsun. İşte bu zamanlarda artık tamam, hayatımı geçireceğim insanı buldum. Bundan sonra çok mutlu olacağım, beni hiçbir şey üzemez gibi düşüncelere kapılıyorsun. Çoğu ilişki bu şekilde başlıyor ancak bir süre sonra işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. Ekonomik, sosyal, kültürel ya da özel sebeplerden dolayı çiftler arasında anlaşmazlıklar çıkıyor. İki farklı ailede, farklı çevrelerde ve kültürde büyümüş iki insanın arasında çatışmaların ve anlaşmazlıkların olması kadar olağan bir durum yoktur aslında. Evlilik ve ilişkiler farklı düşüncelerin ortak kararlar almasını gerektiren durumlarla doludur. Günlük yaşantımızda, iş hayatımızda hatta bazen kendi ailemiz içerisinde bile anlaşmazlıklar yaşadığımız, tartışmalara girdiğimiz oluyor. Nasıl ki bunlar için bir çözüm bulabiliyorsak, eşimizle yaşadığımız sorunlar için de çözümler mevcuttur. Bu çözümlere ulaşırken eşlerin tutumu da çok önemlidir. Yaşanılan en küçük problemde bile bu evlilik yürümüyor, bu sorunu çözemeyiz gibi sorunu çözmekten çok kaçmaya yönelik düşünceler işleri daha da kötüye götürebilir. Bu nedenle aynı gemide yürüdüğünüzü unutmadan, gemiyi hemen terk etme hesabı yapmadan ben bu sorunu nasıl aşarım düşüncesiyle hareket etmek çok daha faydalı olacaktır. Kendi kimlik ve kişiliğinizi ezdirmeden her durumda evliliği nasıl yürüteceğinizi düşünmelisiniz. Her problemin mutlaka bir çözüm yolu vardır. Mutlu ve huzurlu bir evlilik için eşlerden ikisinin de emek vermesi, sorumlulukları üstlenmesi ve evliliğe yatırım yapmaları önemlidir. Ancak bu şartlarda mutlu evlilik mümkündür. Karşılıklı sorumlulukların alındığı ve karşılıklı fedakarlıkların yapıldığı evliliklerde büyük ya da küçük sorunlar evliliği bozmayacaktır çünkü sorunlar mutlaka çözülecektir. Mutlu ve huzurlu bir evlilik için en önemli unsur eşin iyi seçilmesidir. İnsanlar aşık olduklarını düşündükleri insanla bir ömür hiç problem yaşamadan evliliğini sürdüreceğini düşünür. Ancak yaşam içerisinde karşılaşılacak olan problemleri aşmakta aşk tek başına yeterli değildir. Eşler arasındaki dünya görüşü, düşünce ve zevklerin uyumu da çok önemlidir. Aynı şeylerden zevk almayan kişilerin evliliği yürütmesi çok zordur. Çünkü sürekli taraflardan biri fedakarlık yapmak ve zevk almadığı şeylere katlanmak zorunda kalacak ve bir süre sonra bu durum huzursuzluğu beraberinde getirecektir. Aynı şekilde farklı dünya görüşüne ve farklı beklentilere sahip kişilerin de problem yaşaması kaçınılmazdır. Örneğin eşlerden biri yatırım yapmaya, para biriktirmeye, kendini geliştirmeye önem verirken diğeri gezmeye, eğlenmeye ve alışverişe önem veriyorsa evliliğin ilerleyen zamanlarında aralarında çatışmalar yaşanmaya başlayacak ve belki de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacaktır. İnsanlar arasında her zaman anlaşmazlık çıkma ihtimali vardır tabii ki. Ancak sizin değerinizle örtüşmeyen birisiyle göz göre göre evlenmeniz de bu anlaşmazlıkları açıkça davetiye çıkartmaktır. Bu nedenle eş seçerken sizin dünya görüşünüze, kültürünüze ve zevklerinize uygun, yanında rahat edebileceğiniz, sohbet edebileceğiniz kişileri seçmeniz faydalı olacaktır. Evliliklerde en büyük sorunlardan biri de monotonluktur. Her evlilik bir süre sonra alışkanlık haline gelmekte. Bu da evlilikleri ciddi manada yıpratmaktadır. Bu alışkanlığa meydan vermemek için ilişkiyi renklendirmeli ve birlikte yeni şeyler keşfetmelisiniz. Monoton bir şekilde yaşayıp mutlu olan insanlar da vardır elbet. Ancak burada önemli olan eşlerin hayattan beklentilerinin nedenli benzer olduğudur. Evde olmaktan, birlikte televizyon izlemekten, çay içmekten zevk alıp bunun dışında farklı şeyler yapmaktan hoşlanmayan insanların evliliği bazılarımıza çok sıkıcı gelse de onlar bu evliliği problemsiz bir şekilde yürütebilir. Ancak eşlerden biri farklı beklentilere sahipse sadece evde yaptığı şeylerden zevk almayacak ve bir süre sonra farklı arayışlara girecektir. Bu noktada evliliğin yürümesi için karşı tarafın da buna uyum sağlaması,
birlikte yapmaktan mutlu olacakları yeni şeyler keşfetmeleri gerekecektir. İletişim eksikliği de evlilikte karşılaşılan sorunlardan biridir. Eşler birçok zaman çok basit bazı iletişim yöntemlerini uygulayamadıkları için evliliklerde sorunlar büyüyor ve işin içinden çıkılmaz hal alıyor. Öncelikle eşinize bir isteğinizi, duygunuzu, düşüncenizi ya da bir sorunu ileteceğinizde ne istediğinizi tam olarak bilin. Konuyu açık bir biçimde anlatın ve eşinizin buna tepkisinden yola çıkarak hareket edin. Mutlaka sizin de onunla aynı fikirde olmanız gerekmiyor. Bazen onu anlıyor olmanız bile yeterli bir durumdur. Bir insanı ne kadar yakından tanırsanız kafasından geçenleri o kadar rahat tahmin etmeye başlarsınız. Ancak önemli konularda işin bu yönüne fazla güvenmemek gerekir. Yanlış tahmin ediyor da olabilirsiniz. Konu önemli ise sormaktan çekinmeyin. Durum apaçık belli olsa bile işin doğrusunu sormak yanlış bir düşünceyle yola devam etmekten çok daha iyidir. Eşiniz ya da sevgiliniz hakkında genellemelerde bulunmak da ilişkiyi yıpratan bir durumdur. Sen hep bu şekilde davranıyorsun gibi bir cümle kullandığınızda o an için haklı bir isyan gibi görünse de genel anlamda doğru olmayacağı için karşı tarafı kendinizden uzaklaştırmaya sebep olacaktır. Bunun yerine tekrar eden davranışlarının sizi ne kadar üzdüğünden ve ilişkinizi yıprattığından bahsetmek daha yapıcı olacaktır. Eleştiri yaparken yapıcı olmak çok önemlidir. Çünkü yapıcı eleştiriler insanın kendisini geliştirmesine katkı sağlar ve olaylara bakamadığı farklı açılardan bakmasına yardımcı olur. Yapıcı olmayan eleştiride ise karşı tarafın kendisini geliştirmesine olanak verilmediği gibi sinirlenmesine ya da üzülmesine yol açar. Bu nedenle ilişkide yapıcı dil her zaman daha verimli sonuçları beraberinde getirir. İyi bir dinleyici olmak da iyi ilişkilerin temelini sağlamaktadır. Vurdum duymaz tavırlar sergileyerek, onu dinlemeyerek ilişkideki sorunları daha da büyütebilirsiniz. İkili ilişkilerde eşlerin en çok sorun yaşadığı noktalardan biri dinlememektir. Karşı tarafı dinlemek yerine hemen savunmaya geçmek, onu anlamak yerine suçlamak adeta mayın tarlasına ilk adımı atmak gibidir. Siz savunmaya geçtiğinizde eşiniz de savunmaya geçecek ve bir süre sonra karşılıklı suçlamalar başlayacak ve sonuç olarak iletişim kilitlenerek çözüm ortadan kalkacaktır. Bu duruma düşmemek için eşlerin birbirini dinlemeyi öğrenmesi gerekir. Aslında karşınızdaki insan sorun yaratmak değil, sorunu çözmek ve sadece dinlenilmek ve anlaşılmak istiyor. Bunun farkında olarak karşılıklı iletişim sağlanmalı ve karşı tarafı dinlerken verilmek istenen mesaja odaklanılmalıdır. Eleştirilere karşı hemen savunmaya geçmek yerine onu anlamaya çalışmak hem sizi hem eşinizi mutlu edecektir. İlişkilerde ne kadar iyi anlaşırsanız anlaşın tartışmalar kaçınılmazdır. Farklı düşüncelere sahip insanların uzlaşamadığı noktalar elbette olacaktır. Ancak tartışırken doğru iletişim yollarını kullanırsanız bu tartışmalar çözümü ve sağlıklı ilişkiyi beraberinde getirecektir. Bir tartışmaya girdiğinizde geçmişte yaşadığınız bir sorunu gündeme asla getirmeyin. O an problem neyse ona odaklanın ve bunun çözümü için uğraşın. Geçmişte yaşanan olayları hatırlatmak iletişim bozarak işleri daha kötü noktaya getirecektir. Ayrıca belki geçmişte tartıştığınız konunun sonucunda uzlaşarak ilişkinizi devam ettirdiğiniz halde bir anda geçmişe dönmek o sorunu kendi içinizde çözmediğinizi gösterecek ve karşı tarafında umutsuzluğa kapılmasına sebep olacaktır. Bu nedenle öncelikle yaşadığınız her sorunu konuşarak çözmeye çalışın ki ileriki yıllarda tekrar aynı konulara geri dönmeyin. Tartışma sırasında kendinizi tamamen haklı görerek üzerinize düşen sorumluluğu eşinizin üzerine yıkmanız ya da işi yokuşa sürecek, örneğin "şimdi çabalıyorsun ama çok geç, bunu daha önce yapmalıydın" gibi ifadeler kullanmanız sorunun çözümünü zorlaştırarak hem kendinizi hem eşinizi üzmeye devam etmekten başka katkı sağlamayacaktır. İletişim hatalarından bir tanesi de eşlerden birinin sürekli sesini yükselterek konuşmasıdır. Bu davranış hem kendinizi kontrol etmede zorluk yaşadığınızı gösterir hem de kavgaya yönlendirici bir harekettir. İyi bir iletişim için sakin bir ses tonu kullanılmalı ve karşınızdaki kişiye de söz hakkı vermelisiniz. Karşınızda sürekli bağıran bir insan olduğunu düşünün. Onunla konuşmak, problemleri çözmek ne kadar kolay olur sizce? Bu davranış biçimi bir süre sonra eşinizin sizden uzaklaşmasına ve sırf siz bağırmayın diye sorunları görmezden gelmesine sebep olacak ve yaşadığınız sorunlar çığ gibi büyüyerek ilerleyecektir. Sağlıklı iletişimin olduğu ilişkilerde roller belirli, açık ve esnektir. Bu ilişkilerde kişiler utanç, dışlanma ya da yargılanma korkusu olmadan içten ve dürüst olarak kendisini ifade etme imkanı bulur. Yalan söyleme, bir şeyleri gizleme ihtiyacı duymaz.
Bu tarz ilişkilerde herkes sorumluluklarını kabul eder ve paylaşır. Esasında önemli olan eşlerin aynı düşüncede olması değil, birbirinin düşüncesine saygı duymasıdır. Güçlükler yanlış ele alındıkları ve yanlış çözüm yolları uygulandığı için soruna dönüşmektedir. Günlük yaşantımızda zaman zaman her ilişkide iniş ve çıkışlar olabilmektedir. Her ilişkide sorunlar olabileceğinin bilinciyle hareket etmek ve sorun büyümeden çözmek hayattaki mutluluğunuz için çok önemlidir. Eşinizle iletişiminizin engellere takıldığını düşünüyorsanız öncelikle kendi iletişim kurma biçiminizi gözden geçirin. Çünkü iyi bir dinleyici olmanın, diğer insanları dinlemenin ve anlamanın birinci şartı kişinin öncelikle kendisini dinlemeyi ve anlamayı başarabilmesidir. Özet olarak mutlu bir evlilik için eşinizi ilgi ve dikkatle dinleyin. Eşinize karşı ilginizi daima kelimelerle ve beden dilinizle gösterin. Ona karşı sakin ve sevecen davranarak tepkisel davranmaktan kaçının. Yargılamaktan, eleştirmekten ve suçlamaktan vazgeçin. Kısa, anlaşılır cümlelerle konunun dışına çıkmadan konuşun. Savunma pozisyonuna geçmeyin ve dinleyen, anlamaya çalışan taraf olun. Eşinize olan duygularınızı göstermekten ve iltifatlarda bulunmaktan çekinmeyin. Son olarak etkili iletişim için ve sorun çözme becerileri için kendinizi geliştirin. Denediğiniz tüm yöntemlere rağmen evliliğinizde yaşadığınız sorunları çözmekte güçlük çekiyorsanız profesyonel destek alarak evlilik terapisinden yararlanabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı, görüş ve önerileriniz için yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz sağlıkla kalın.